Arkadaşlar merhaba. Bugün bu üzerimde gördüğünüz kimono, hırka ya da pareo ne diye söylemek isterseniz bunu dikeceğiz birlikte. Gerçekten bu sefer dikişe yeni başlayanların bile çok rahatlıkla dikeceği, zaten videonun uzunluğundan da anlıyorsunuz. Çok pratik, hemen yapımı gayet kolay olan bu modeli sizlerle paylaşmak için gerçekten sabırsızlanıyorum. Bu arada lafı çok uzatmadan videoya geçeceğim ve üzerimde nasıl durduğunu daha detaylı göstereceğim. Ama beni Instagram adresimden eklemek isterseniz hemen şu alt köşeye bırakıyorum. Buradan da abone olup mesaj atmayı ya da yaptıklarınızı göndermeyi unutmayın. Aynı zamanda videonun altına da yorum olarak da yazabilirsiniz tabii ki. Şimdiden beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim diyorum ve hemen videomun yapılışına geçiyorum. Önce üzerimde duruşu. Tadam. Evet arkadaşlar, boy uzunluğumda ve omuz genişliğimin yaklaşık 30 santim daha uzunluğunda 3 parça kumaşım var. Şöyle görüyorsunuz. Ben hiçbirini birleştirmedim henüz. Hepsinin kenarlarından overlock geçtim. Şimdi şuradan şöyle kıvırıyorum. Aynı şekilde diğer parçamını da kıvırıyorum. Şimdi burayı düzelteceğim. Burası ben birazcık yaklaşık 3 parmak kalınlığında olacak ve sadece şuralarından düz dikişle 2 ön parçamını da dikiyorum ve hemen geliyorum. Evet arkadaşlar, dediğim gibi düz dikişle diktim, bakın hiç belli bile olmuyor. Şimdi şu yaka taraflarını şöyle düz dikişle omuzlarını iki tarafı da düz dikişle birleştiriyorum. Evet arkadaşlar, omuz kısımlarını diktim. Şimdi son olarak şuradan şöyle küçük bir kısmı ben kapatacağım. Çünkü yırtmaçlı bir model istiyorum. Eğer yırtmaç istemezseniz kol evini ayarladıktan sonra dümdüz dikebilirsiniz de. Ben buradan burayı 1-2 karış yaptım. Ve iğnemin bir tanesiyle şöyle kenardan yer belirliyorum. Daha sonra bu dikişimi sadece bir karış yapacağım. Bir karış da buraya yaptıktan sonra şurada yine yerimi belli ediyorum. Daha sonra şurayı şöyle düz dikişle birleştirdikten sonra yine aynı şekilde karşı tarafa da aynısını yapacağım. Ve modelim bitmiş olacak. Ben kıvırma işlemi yapmak istemedim arkadaşlar. İsterseniz şöyle incecik kıvırabilirsiniz de. Ya da overlock çektiyseniz böyle kalabilir. Ya da atmayan bir kumaş tercih ederseniz de direkt böyle bırakabilirsiniz. Bu kadar kolay.